Merhabalar değerli dostlar. Öncelikle tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşıyor olacağız. Fakat konuyu paylaşmadan önce aşağıda görmüş olduğunuz beğen butonuna tıklayarak kanalımızı takip edebilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz motivasyon. Hepimizin hayatında inişler, çıkışlar ve aynı zamanda bazen umutsuzluğa düştüğümüz, motivasyonumuzun düştüğü anlar vardır. Peki nasıl oluyor da gerçekten başarılı adettiğimiz insanlar motivasyonlarını sürekli yukarıda tutabiliyorlar? Gelin biraz buna bakalım. Mesela başarılı adettiğimiz insanların yaptığı en önemli birinci özellik aslında iç motoru çalıştırmak. Evet, iç motoru çalıştırmak için neye ihtiyacımız var? Öncelikle gerçekten bizi harekete geçirecek bir hedefe ihtiyacımız var. Bir amaca ihtiyacımız var. Bu videodan sonrasında bir beyaz kağıt ve kalem alarak şunu uygulayabilirsiniz hayatınızda. 3N1K dediğimiz bir teknik var değerli dostlar. Ne, neden, niçin ve kim? Biz bunu şöyle uygulayarak amacımıza ulaşmakta çok daha kolay bir ritim elde edebiliriz. Ne yapmak istiyorum? Nerede yapmak istiyorum? Nasıl yapmak istiyorum? Ve kimle yapmak istiyorum? Hedeflerinize ulaşırken mutlaka ve mutlaka tek başına ulaşamayacaksınız. Bazen ailenizden destek alacaksınız, bazen arkadaşlarınızdan destek alacaksınız, bazen de hiç tanımadığınız, yolda karşılaştığınız, belki bir otobüste vesairede karşılaştığınız birisinden destek alacaksınız. Bu bazen belki de sadece bir fikir olacak. O yüzden değerli dostlar, öncelikle başarılı insanların yapmış olduğu gibi bir amacımızı bulmamız gerekiyor. İkincisi, gerçekten bizi geliştirecek arkadaşlara sahip miyiz? Evet, etrafınızdaki kişilere şöyle bir bakın. Çünkü değerli dostlar, en yakın 5 arkadaşınızın ortalaması kadarsınızdır. Onları bir inceleyin, onların hayatlarına bir bakın. Şöyle bir dışarıdan gözlemleyerek onların gerçekten neyi amaçladığına bakın. Mesela amaçlarınızla ilgili, mesela hedeflerinizle ilgili. Eğer siz de onların size kattığı şeylerden memnunsanız o zaman doğru insanlarla berabersiniz. Bununla birlikte sizi zorlayan arkadaşlarınız yoksa, etrafınızda gerçekten bir şeyler için uğraşan, bir şeyler için mücadele eden arkadaşlarınız yoksa o zaman üzülerek söylemek gerekir ki yanlış yerde duruyorsunuz ve biraz çevrenizi geliştirmeniz gerekiyor. Evet, birincisi amaçtı, ikincisi etrafımızda bizi zorlayacak insanlardı, başarılı insanların temel özelliklerinden. Üçüncüsü ise değerli dostlar disiplin. Eğer disiplinli olmazsanız motivasyon sizi kovalamayacaktır. Evde oturup bekleyerek ya da herhangi bir şeyin olmasını bekleyerek, birilerinin destek olmasını bekleyerek motivasyona ulaşamazsınız. Motivasyon sizi başladıktan sonra, eylem olduktan sonra takip eden en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bir şeyi başarma isteğini düşünün. Başarma isteğinden sonra bir de başardığınız anı düşünün. O zaman gerçekten daha fazla motive olabilirsiniz, değil mi? İşte bu da dördüncü özellik değerli dostlar. Küçük hedefler koyun. Evet, pazarlama dilinde söylediğimiz gibi fili parçalayarak yemekten bahsediyoruz. Bu fili parçaladığınız zaman küçük hedeflerle büyük hedefe doğru ilerleyebilirsiniz ki bu da bir diğer özellik, başarılı insanların bir diğer motivasyon kaynaklarındaki özellik. Nedir bu? Büyük resme odaklanmaları. Detaylarda boğulmayın. Çünkü hayat bir tiyatro sahnesi gibi. Bazen çıkışlar var, bazen inişler var ve bunların hepsi bizler için gerçekleşiyor. Bununla birlikte değerli dostlar, bazen doğduğunuz güne lanet edeceğiniz anlar var. Çünkü her şey üst üste gelebiliyor. İşte burada başarılı insanlar aslında çok basit bir şey yapıyorlar. Neyi yapıyorlar? Sadece şunu soruyorlar. Neden benim başıma geldi demek yerine neyi farklı yapsaydım benim başıma gelmezdi diyorlar. İşte bu da onların önemli özelliklerinden bir tanesi. Problemlere, hatalara ya da bu gibi şeylere, negatiflere odaklanmadan pozitife odaklanarak çözüm odaklı oluyorlar. Evet değerli dostlar, hayatımızda çözüm odaklı bir bakış açısını geliştirmek için bunu da başarabilir durumda olmak gerekiyor. Neyi başarabilir durumda? Dil kalıplarımızı değiştirme konusunda. Çünkü değerli dostlar, dil bizim için nasıl söylediğimiz o kadar önemli ki. Sizin için belki de çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Neden başıma geldi ki diyorsunuz. Bununla birlikte neyi farklı yapsaydım başıma gelmezdi dediğinizde evet, zihniniz artık çözüm odaklı düşünmeye başlıyor. Gelelim motivasyon konusuna tekrar. Başarılı insanların motivasyon tekniklerinden önemli bir tanesi de bir şeyi neden yapıyor olduğunuz. Nedenleriniz var mı? Mesela çocuğumun mutluluğu, geleceği vesaire de bir nedendir. Ailemin refah seviyesini yükseltme de bir nedendir. Bununla birlikte manevi bir tatmin arıyorum demek de bir nedendir.
Bazen sadece manevi tatmin için yapacağınız şeyler sizleri gerçekten o kadar mutlu eder ve motive eder ki. Bazen yolda gördüğünüz bir çocuğa bir çikolata vermek bile sizi gerçekten mutlu ediyorsa hayatınızda sizi mutlu eden şeyleri bulun. Çünkü başarılı insanlar onları mutlu eden şeylere odaklı olarak başarılı oluyorlar. Zannediyor muyuz ki acaba bu kadar çok iş dünyasında başarılı olan insan var ve gerçekten bunlar bizlerden farklı? Hayır değerli dostlar, sadece bazı küçük nüans noktalarını onlar çok iyi keşfetmişler. İşte bu videoda anlattığımız bu nüans noktalarıyla birlikte kendi motivasyon kaynaklarınızı bularak, kendi motivasyonunuzu ortaya çıkararak daha kaliteli bir geleceğe merhaba diyebilirsiniz. Evet değerli dostlar, şimdi bu videonun sonunda eylem adımlarınızı belirleyerek belki bir beyaz kağıt ve kalemle, belki de bir kahve eşliğinde kendi eylem adımlarınızı belirleyerek çalışmalarınıza start verebilirsiniz. Çünkü unutmayın ki eylem yoksa hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Önce hayatınızda bir şeyi değiştirin ve şu andan itibaren o beyaz kağıdı açın, kaleminizi alın ve neyi gerçekten yapmak istiyorsanız onları yazmaya başlayın.